8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz diş hekimi Helin Kaya Özcan. Kendisiyle harika bir sohbet geçireceğiz şimdi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi son dönemlerin en trend uygulamalarından, en trend herhalde herkesin talep ettiği, herkesin istediği o güzel gülüşlerin mimarı sizsiniz. Bununla ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Gülüş tasarımı nedir? Nelere dikkat edilir bu gülüş tasarımı yapılırken? Evet, son zamanlarda gülüş tasarımı bayağı popüler oldu. İşte internetin de zaten herkesin ulaşabildiği bir yer olmasıyla herkes artık bu soruyu soruyor. Gülüş tasarımı hastanın aslında fonksiyonunu bozmadan hastaya en yakışan gülüşü tasarlamaktır. Yani sırf güzel olsun diye değil de aynı zamanda hastanın mevcut fonksiyonlarını da devam ettirebilmesi gerekir sürede. O yüzden mesela hastalar bize geldikleri zaman öncelikle neler beklediklerini, bizden neler istediklerini iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü her istediklerini bazen uygulamamız mümkün olmuyor. Yani belki hasta bizden bir şey istedi ama o gülüşü kullanamayabilir. Estetik bir görüntü olsa ne olacak kullanamadıktan sonra? Bu sebeple ilk olarak hastanın tam olarak ne istediğinden emin olmamız gerekiyor. Daha sonra hastanın cinsiyeti, yüz şekli, ten rengi, dudak yapısı, dudak boyutları da bizim dikkat ettiğimiz diğer faktörler oluyor. Hastaya oluşabilecek en uygun gülüşü vermek aslında gülüş tasarımı. Aslında bütünsel bir değerlendirme içerisinde en uygun olanını ve hastanın beklentisini de karşılayacak şekilde en uygun olanı ortaya çıkarmak. Evet, birçok faktöre bakılarak yapılması gerekir. Peki hastayla görüştünüz, hastanın isteklerini anladınız, o da sizin yapabileceklerinizi anladı. Peki bu işlemde neler uyguluyorsunuz? Yani tedavide neler var? Gülüş tasarımında porselen kaplamalar uygulanabiliyor, estetik dolgular yapılabiliyor. Belki de sadece bir beyazlatma işlemiyle bile hastaya o istediği gülüşü vermemiz mümkün olabiliyor. Ya da ufak bir diş eti operasyonuyla hastanın istediği görüntüye ulaştırmamız mümkün olabiliyor. Ya da kombine bir şekilde hepsini yapıyorsunuz belki de. O da olabiliyor, evet. Ya belki hasta diş eti operasyonu sonrasında porselen kaplama yapmak gerekebiliyor da diş eti operasyonu yapıldıktan sonra bir estetik dolgu uygulamak gerekebiliyor. Evet, doğru. Yani gülüş tasarımı aslında bir full mouth restorasyon bile diyebiliriz Evet, yani. aynen bir anlamda. öyle, Diş aynen. çürükleri de bunun içinde dahil, karanlık Tabii. bölgelerde dahil, Tabii çapraşıklıklar da dahil. Sağlık, bu gülüş tasarımı içerisinde mutlaka sağlığın da ön planda olması gerekiyor. Hocam beyazlatma işlemini kimlere uyguluyorsunuz? Bir de beyazlatma işlemi nedir? Kimlere uygundur? Kimlere öneriyorsunuz? Beyazlatma işlemi dişlerin kimyasal ajanlarla aslında renginin açılması işlemi oluyor. Herhangi bir diş yapısında herhangi bir bozukluğu olmayan, ağzında herhangi bir çürüğü olmayan bütün herkese uygulanabilir. Ancak biz diş beyazlatma yaptıktan sonra hastaların bazı şeylere dikkat etmesini istiyoruz. Sigara kullanıyorsa eğer özellikle bunu azaltmasını ve birkaç gün hiç içmemesini istiyoruz. Eğer çay kahve tüketimi çok fazla ise 3-4 gün bunu tüketmemesini istiyoruz. Beyaz bir tişört giydiğimizi düşünelim. Onun üzerine damladığı zaman leke yapabilecek her şeyden 3-4 gün uzak durmasını istiyoruz hastanın. Bazı hastalar var, ben sigara içmeden duramam diyor ya da çay kahvesiz yapamam diyorlar. Öyle olduğu zaman da bu beyazlatmanın etkisi daha kısa sürüyor, etkisi daha az ortaya çıkıyor. Bunlara dikkat edebilecekse hasta aslında herkese uygulanabilecek bir şey. Beyazlatmada iki çeşit oluyor zaten. Bir bizim klinik ortamında uyguladığımız ofis tipi beyazlatmalar var. Burada bizim uyguladığımız ajanlar aslında yüzdeleri, güçleri daha fazla oluyor hekimler tarafından uygulandıkları için. Bir de hastaların evde uyguladıkları beyazlatmalar var. Bunlar da ev tipi beyazlatma olarak adlandırılıyor. Ev tipi beyazlatmalarda öncelikle hastaların dişlerinden ölçü alınıyor ve onlara uygun ince şeffaf plaklar hazırlanıyor. Bizim kendilerine verdiğimiz ajanları plakların içerisine sıkarak gece bunları takıp yatıyorlar ve sabah kalktığında da çıkarıyorlar. Bu birkaç gün böyle devam ediyor. Ancak biz hastalara verdiğimiz
beyazlatma ajanlarının güçleri birazcık daha düşüktür hastaların kendileri uyguladıkları için. O yüzden ofis tipine kıyasla bir tık daha etkisi zayıf olabiliyor. O yüzden biz genelde bunları kombine olarak kullanıyoruz. Yani biz kendi ofisimizde uyguluyoruz. Hastalar da bu işleme evlerinde devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Peki bu diş beyazlatma aslında dişin mine tabakası vücudumuzun belki de en sert yapılarından bir tanesi. Bu yapılan beyazlatma uygulamaları bu mine tabakasına zarar veriyor mu? İkincisi bu işlem ne kadar süre kalıcı? Hayatınız boyunca her yıl yaptırabilir misiniz? Bunları soracağım. Beyazlatma ajanlarının içerisinde aynı zamanda dişlerin yapısını koruyan maddeler de bulunuyor. Hani aslında beyazlatma işlemi yapılırken bu maddeler de dişlerini koruyor. O yüzden öyle dişlere bir zararı yoktur. Senede bir yapıldığı takdirde herhangi bir sıkıntı olmaz ama hani 2 ayda 3 ayda bir yapılması da tabii ki de önerilmiyor. Beyazlatma yapıldıktan sonra hastaların bazen hassasiyetleri oluşabiliyor. O yüzden hani hastalar bu 2-3 gün sıcak soğuk yiyip içmelerine dikkat ettikleri takdirde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazlar zaten. Ömür boyu yaptırılabilir mi? Yani bunu biraz da aslında hekim karar verir. Yani hasta gittiği zaman, o koltuğa oturduğu zaman biz baktığımız zaman yani beyazlatma işlemi yapılmasına karar verildiği zaman bazen hastanın hastaya sıkıntı çıkarabilecek durumlar olduğu zaman önermiyoruz. Yani mine tabakası incelmiş olabilir, hassasiyeti çok fazla hissediyor olabilir. O tarz şeylerde önermiyoruz beyazlatmayı. Hocam peki bu implant uygulanması gereken kişiler de olabiliyor tabii ama implantın tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz bazı kişiler. İmplant nedir? İmplant bir de yapılırken nelere dikkat etmeliyiz? Bir de implant yapıldığında hastaya düşen görevler nelerdir? Onu nasıl koruyacak? O tedavi sürecinde neler yapacak? Şimdi implant dediğimiz şey aslında diş kökünü taklit eden, kemik içine yerleştirilen titanyum yapılar. Zaten uzun zamanlardır ortopedide hani siz daha iyi bilirsiniz. Ortopedi alanında da zaten bunlar kullanılıyordu. Son zamanlarda artık ağız ortamında da kullanılmaya başlandı. Eksik dişlerin aslında giderilmesini sağlayan yapılardır. İmplant yapımı 2 aşamadan oluşuyor aslında. İlk aşaması cerrahi aşama. Bu implantın kemik içerisine yerleştirildiği aşamadır. Daha sonra iyileşme aşaması bittikten sonra da üzerine yapılan protez aşamasına, protez safhasına geçilir. Biz hastaya implant yapmaya karar vermeden önce işte ağız muayenesi ve radyolojik muayeneleri gerçekleştiriyoruz. Hastanın sistemik durumunu değerlendiriyoruz, alışkanlıkları, varsa geçirdiği operasyonlar, bunların hepsi değerlendiriliyor. Daha sonra implant uygulanacak olan bölgenin değerlendirilmesi yapılıyor. O bölgedeki kemik durumu, kemik yapısı, implant uygulanacak alanın genişliği, bunların hepsi göz önünde bulunduruluyor ve ona göre bir planlama yapılıyor. İmplant uygulandıktan sonra hekimlerin hastalardan istediği bazı şeyler var ve implant başarısı için bunlar çok önemli. Hastaların mutlaka bunlara uyması gerekiyor. Hekimler eğer ilaçlar verdilerse hastaların bunları düzenli kullanması gerekiyor. Kontrollere çağırdıysa bunlara düzenli olarak gitmesi gerekiyor. Sigara kullanıyorlarsa bunu kullanmamaları gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Protez aşamasına gelindikten sonra yani implant yapıldı, iyileşildi ve protez aşamasına geçildi. O zaman o aşamada da protez yapıldıktan sonra da düzenli aralıklarla hekime kontrole gidilmesi gerekir. Çünkü implant ve üzerindeki protez yapıldıktan sonra iş bitmez. Protezlerin düzenli bakım yapılması gerekir. Çünkü hastalar soruyor, yani implantı yaptım, bitti, yani artık ömür boyu benimle. İyi bakılmadığı takdirde implantlar kaybedilebiliyor çünkü. Bu yüzden düzenli kontrollere mutlaka gitmek gerekiyor. Yani en başta bir sorun varsa hekim müdahale ederse en azından o sorun büyümeden de çözülmüş oluyor. Evet. Sağlık için de bazı şeylerden Aynen de fedakarlık öyle. yapmamız gerekiyor değil mi? Son yıllarda çok fazla konuşulan bir konu bruksizm konusu. Evet. Bunun hastaya zararı var mıdır? Bruksizm yani diş sıkması, dişlerin sürekli temas halinde olması aslında. Toplumda diş sıkmayan insan olduğunu sanmıyorum ben açıkçası. Kendim de diş sıkan bir insan olarak. Her zaman zararlı olmuyor. Zarar verilmeye başlandığı takdirde de tedavi edilmesi gerekiyor. Genelde hastalar diş sıktıklarının farkında olmuyorlar. Diş sıkma ilerlediği zaman
Hastalarda baş ağrısı, çene ağrısı, şu eklem bölgesinde ağrılar, sesler duymaya başlıyor. İlerleyen zamanlarda ağız açmada kısıtlılıklar meydana gelebiliyor. O zaman hasta bir problem olduğunu anlıyor ve hekime geliyor. O zaman işte hastanın tedaviye ihtiyacı oluyor. Nedir bu tedavi hocam? Şimdi oluşan duruma göre çeşitli tedavi yöntemleri oluşabiliyor. En çok kullanılan tedavi yöntemi gece plaklarıdır. Tek bir çeneye uygulanan şeffaf sert plaklardır bunlar. Hasta gece yatarken bunları takar, sabah kalktığında da çıkarır. Aslında beyazlatma plaklarının bir tık kalanı gibi düşünebiliriz bunları. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Diş hekimi Helin Kaya Özcan bizlerleydi. Kendisinden çok değerli bilgiler aldık. Kendisine tekrardan çok teşekkür ederiz verdiği bilgiler için. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.